Saf şehvet kadınları esir alıyor ama kadınlar erkeklere nasıl bağımlı olur sorusunun gerçek cevabı çoğu erkeğin bakmaya cesaret edemediği çok daha karanlık bir noktada saklı. Kadın psikolojisiyle bakıldığında 2 yıldır spor yapman, 6 haneli gelir elde etmen ya da doğru şeyleri yapıyor olman neden hala güvenli seçenek olarak görüldüğün gerçeğini değiştirmiyor. Kadınlar neye bu kadar tutsak kalıyor diye sorduğunda cevap sahip olduklarına değil, sende hala eksik olan o görünmez güçle ilgili. Kağıt üzerinde her şeye sahipsin ama kadınlar sana karşı kibar olsalar da ruhsuz ve tutkusuzlar. Seninle vakit geçiriyorlar ama seni asla kovalamıyorlar. Sen onlar için çabalarken onlar mesafeli kalmayı sürdürüyorlar. Peki bir stüdyo dairesinde yaşayan ve eski bir arabaya binen o arkadaşın kadınları neden deliye çeviriyor? Neden ona sürekli mesaj atıyorlar? Agresif bir şekilde peşinden koşuyorlar ve dikkatini bir saniye bile kaybetmemek için her şeylerini ortaya koyuyorlar. Senin tüm bu dışsal başarılarına rağmen onda olup da sende olmayan o görünmez güç tam olarak ne? Kadınlar senin başarılarına aşık olmuyor. Onlar senin iç durumuna aşık oluyorlar. Sahip olduğun nesnelere değil, kimse bakmadığında senin gerçekte kim olduğuna bağımlı hale geliyorlar. Bu yüzden eğer iç dünyan hala güvensiz ve muhtaçsa, bankadaki milyonlarının, şişirdiğin kaslarının veya sahip olduğun statünün onların gözünde hiçbir önemi kalmıyor. Bir barda 10 kişi olduğunuzu hayal edin. Adamlardan biri milyoner, özel jeti ve mükemmel bir vücudu var. Diğeri ise meteliksiz ve üzerinde eski kıyafetler var. Ancak biri bir şey söylediğinde o meteliksiz adam mükemmel zamanlanmış bir espriyi hiçbir çaba sarf etmeden tam bir özgüvenle patlatırsa o anda odadaki her kadın milyonere değil ona çekilecektir. Çünkü o saniyede en yüksek değeri o sergilemiştir. Kadınlar seni gördüklerinde bir hesap makinesi çıkarıp kaslarını saymıyorlar. Sadece senin enerji imzanı okuyorlar. Kendi değerini biliyor mu? Benim onayımı mı arıyor? Bana ihtiyacı var mı? Kendi teninde rahat mı? Gibi soruların cevabını arıyorlar. Saniyeler içinde seni iki kategoriden birine koyuyorlar. Benden üstte ya da benden altta ve işte asıl tuzak burada. Kadınların etkilemeye çalışan her adam otomatik olarak benden altta kategorisine hapsoluyor. Değerini kanıtlamaya çalıştığın her an aslında özünde bir değerin olmadığına inandığını karşı tarafa ilan edersin. Bu çekiciliğin ölüm öpücüğüdür. Öte yandan kimseyi etkilemeye çalışmayan, kendi varlığıyla rahat olan ve dış onaya ihtiyaç duymayan adam otomatik olarak en yüksek değer sinyalini verir ve kadının ona olan bağımlılığı tam bu noktada başlar. Kadınlar diğer kadınların seni istediğini hissettiklerinde sadece rekabetçi bir ruh haline girmezler, aynı zamanda sana karşı derin bir merak duyarlar. Diğer kadınlar sende ne görüyor diye düşünmeye başladıkları an bağımlılığın ilk aşaması geçilmiş demektir. Ancak sahte bir ön seçim yaratmaya çalışırsan kadınlar bunu bilinçaltı seviyesinde hemen tespit eder. Eğer seçeneklerin varmış gibi davranıp gizlice onun dikkatine muhtaç kalırsan aradaki o uyumsuzluğu hisseder ve sana olan ilgisini anında kaybeder. Çoğu erkek tüm hayatını para, statü, başarı ve fiziksel gelişim gibi dış değerler inşa ederek geçiriyor. Ama iç durumlarını tamamen ihmal ediyorlar. Bir adamı 5 milyon dolar ver, mükemmel karın kasları ver, onu ünlü yap ve ona bir model görünümü kazandır. Eğer iç dünyası hala güvensiz ve muhtaçsa kadınlar için asla çekici olmayacaktır. Çünkü kadınlar varlıklara değil sadece enerjiye çekilirler. Onun onayına, iltifatlarına veya dikkatine ihtiyaç duyduğun an onay ölüm spiraline girmişsin demektir. Kadınlar bunu muhtaçlığı saniyeler içinde hissederler. Sen onay aradığında aslında kendi değerine inanmadığın mesajını verirsin. Peki sen kendi değerine inanmıyorsan o kadın sana neden inansın? Oysa kendi kendini onaylayan adamlar için süreç tam tersi işler. Onlar kendi değerlerini başkalarının onaylamasına ihtiyaç duymadan sarsılmaz bir kararlılıkla bilirler. Şu anda tam olarak var olabilme yeteneği en nadir güçlerden biridir. Çoğu erkek ya geçmişin pişmanlıklarında ve kıyaslamalarında yaşıyor ya da geleceğin hedefleri veya olursa kaygıları arasında kayboluyor. Yanlarındaki kadınla asla gerçekten mevcut olamazlar. Çünkü akılları sürekli stratejilerle, tekniklerle ve sonuçlarla yarışır. Oysa tam olarak anda var olabildiğinde, gerçekten dinlediğinde ve hatta sessizlikle bile rahat kalabildiğinde kadınları içine çeken devasa bir manyetik alan yaratırsın. Hedeflerinin çoğunun aslında sana ait olmadığını toplum, medya ve sosyal koşullanma tarafından zihnine programlandığını fark etmelisin. Neden mükemmel karın kasları, pahalı bir araba ya da belirli bir miktar para istiyorsun? Dürüst olursan muhtemelen tüm bunların seni daha çekici,
başarılı veya daha değerli yapacağı sana söylendiği için istiyorsun. Peki ya temiz bir sayfa açıp toplumun sana istemen gerektiğini dayattığı her şeyi görmezden gelseydin, o zaman kendine gerçekten ne istediğini sorma cesaretini gösterebilir miydin? Çoğu erkek dış başarıları arzuladığını sanıyor ama aslında tek istedikleri o başarıların getireceği özgüven hissidir. Karın kası istedikleri düşünürken aslında karın kaslarının onlara vereceğine inandıkları o özgüveni arıyorlar. Para istediklerini sanırken paranın sağlayacağını düşündükleri o gücü istiyorlar. Ancak asıl sorun şudur ki dış başarılar asla gerçek bir özgüven yaratmaz. Sadece o başarılar tehdit edildiği anda yerle bir olan koşullu bir güven yaratırlar. Gerçek özgüven ise kendini sürekli geliştirmekten değil, kim olduğun gerçeğini tam bir güçle kabul etmekten gelir. Kadınlarla olan iletişimde seks senin birinci hedefin olduğunda tüm gücünü gönüllü olarak onlara teslim edersin. Eğer senin mutluluğun, öz değerin ve tatmin olma duygun bir kadının seninle yatıp yatmamasına bağlıysa o kadını kendi duygusal durumunun bekçisi yapmışsın demektir. Kadınlar bu çaresizliği anında hissederler ve seksin peşinde olduğunu bildiklerinde senin üzerinde bir kaldıraç gücü elde ederler. Oysa seks senin odak noktan olmadığında sadece derin bir bağ kurmakla veya anın tadını çıkarmakla gerçekten ilgilendiğinde asıl gücünü kendi ellerinde tutarsın. Bazen yapabileceğin en çekici şey önüne gelen seks fırsatına hayır demektir. Doğru zihinsel alanda olmadığı için, daha fazla bağlantı kurmayı seçtiğin için ya da sadece o an canın istemediği için cinsel fırsatları geri çevirdiğinde çoğu erkeğin yoksun olduğu o muazzam bolluk ve öz kontrol seviyesini gösterirsin. Bu davranış karşı tarafa çok güçlü mesajlar gönderir. Seçeneklerin var, çaresiz değilsin, sadece fiziksel zevkten çok daha fazlasına değer veriyorsun ve asla kolayca manipüle edilemez. Erkek çekiciliğinin tam merkezinde stoizm vardır. Bu dış koşullardan etkilenmeden her zaman sakin, merkezli ve sarsılmaz kalabilme yeteneğidir. Sana nasıl davrandığından, ne söylediğinden ya da seni nasıl test ettiğinden bağımsız olarak kendi iç durumunu koruyabildiğinde kadınların dayanılmaz bulduğu o nadir güç türünü sergilemiş olursun. Böylece fırtınanın ortasında duran sağlam, güvenilir ve sarsılmaz bir kaya gibi görünürsün. Biz erkekler öncelikle görsel yaratıklarız ve gördüğümüz şeye çekiliriz. Ama kadınlar öncelikle duygusal yaratıklardır ve sadece nasıl hissettiklerine çekilirler. Bu yüzden bir kadın kendisine hiçbir şey hissettirmeyen çok çekici bir adama karşı tamamen kayıtsız kalırken özellikle yakışıklı olmayan ama ruhuna dokunan bir adama takıntılı hale gelebilir. Kadınların duyguları aracılığıyla aşık olduğunu gerçekten anladığında sadece nasıl göründüğüne odaklanmayı bırakır ve onları nasıl hissettirdiğine odaklanmaya başlarsın. Topraklanmış adamlar kadınlar için adeta manyetiktir. Çünkü bu duruş modern toplumda artık çok nadir bulunuyor. Çoğu erkek endişeli, reaktif ve sürekli kendilerini tamamlamak için dışarıdan bir onay arayışı içinde. Oysa sen gerçekten topraklandığında, kendinden, hayatından ve içinde bulunduğun koşullardan tamamen rahat olduğunda bir mıknatıs gibi etkili olursun. İnsanlar senin o istikrarda ve yaydığın huzura çekilirler. Üstelik bu topraklanma hali çekiciliği öldüren muhtaçlık, onay arama ve duygusal tepkisellik gibi yaygın tuzaklara düşmeni de engeller. Kadın bağımlılığı yaratmanın nihai sırrı gerçek bir iç barış geliştirmektir. Bu kim olduğunla, nerede olduğunda ve şu anda sahip olduğun her şeyle tamamen barışık olmak demektir. Bu durum büyümeyi veya gelişmeyi bıraktığın anlamına gelmez. Aksine gelişimin kendini reddetmekten değil, kendini sevmekten kaynaklandığı anlamına gelir. Çünkü artık bir şeylerin üzerinde sadece istediğin için çalışırsın, kendini sevgiye layık görmek için onlara ihtiyaç duyduğun illüzyonundan kurtulmuşsundur. Kadınlar özgün bir bağlantı yaratabilen adamlara bağımlı hale gelirler. Bu durum sadece ortak ilgi alanlarını paylaşmakla ilgili değil, onunla tam o anın içinde buluşabilmek, onu gerçekten görebilmek ve özüyle bağ kurabilmekle ilgilidir. Bu seviyede bir iletişim tam bir varlık empati ve duygusal zeka gerektirir. Onun enerjisini okuyabilmeli, duygularını anlayabilmeli ve stratejik taktiklerle değil, otantik bir dürüstlükle yanıt verebilmelisin. Çoğu erkek tekniklere, taktiklere ve sonuçlara o kadar çok odaklanmış durumda ki karşısındaki insanla gerçekten nasıl bağ kurulacağını asla öğrenemiyor. En derin çekim biçimi maskülen ve feminen enerjiler mükemmel bir polariteyle bir araya geldiğinde oluşur. Maskülen enerji varlık, yön, güç ve topraklanma ile karakterize edilirken feminen enerji akış, duygu, sezgi ve alıcılık ile tanımlanır.
Bu iki zıt enerji dengede buluştuğunda muazzam bir manyetik çekim yaratırlar. Ancak modern erkeklerin çoğu maskülen enerjileriyle olan bağlantısını kaybetti. Artık hepsi geleneksel olarak feminen özellikler sayılan reaktif, aşırı duygusal ve sürekli onay arayan figürler haline geldiler. Geliştirebileceğim belki de en güçlü özellik reaktif olmamadır. Bu ne söylediğine ya da yaptığına bakılmaksızın duygusal durumunu korumak demektir. Seni test ettiğinde üzülmezsin, sana iltifat ettiğinde heyecanlanmazsın, mesafeliyken endişelenmezsin. Bu reaktif olmama birkaç çekici nitelik gösterir. Duygusal istikrar ve olgunluk, kendi değerine güven, bolluk zihniyeti, onun onayına muhtaç değilsin, liderlik potansiyeli vasıtasıyla başa çıkabilirsin. Gizem seni kolayca manipüle edemez ya da tatmin edemez. Motivasyonlarını acımasızca denetle. Şu anda peşinde olduğun her şeye bak ve kendine dürüstçe sor. Bunu kendim için mi yapıyorum yoksa başkalarının onayı için mi? İç onay mekanizmanı geliştir ve öz değerini dış başarılardan değil, kendi iç kaynaklarından türetmeye başla. Etkileşimlerinde tam olarak mevcut olmayı pratik ederek varlığını güçlendir. Telefonunu kapat, bir sonraki hamleni planlamayı bırak ve sadece o an konuştuğun kişiyle ol. Kadınların istediğini düşündüğün o sahte karakteri bürümekten vazgeçip gerçekte kimsen o olmaya başladığında özgünlüğü benimsemiş olursun. Stoik bir duruş geliştirerek duygusal düzenleme üzerinde çalış, baskı altında sakin kalmayı, eleştiriden etkilenmemeyi ve her türlü koşuldan bağımsız olarak kendi merkezinde kalmayı öğren. Kadınların nasıl bağımlı hale geldiğini anlamak sadece basit bir flört başarısı değil, hayatına kaliteli insanları ve sağlıklı ilişkileri çeken o güçlü adam türüne dönüşmekle ilgilidir. Bu ilkeleri hayatında somutlaştırdığında sadece kadınları değil, çevrendeki herkesin sana çok daha fazla saygı ve ilgiyle yaklaştığını fark edeceksin. Çünkü özgünlük, varlık, topraklanma ve iç barış gibi nitelikler evrensel olarak çekicidir. Nihai sır şudur: kendini o kadar rahat ve tam hisset ki seni tamamlaması için başka birine ihtiyaç duymayacak hale gel. Duygusal olarak gerçekten kendi kendine yeterli olduğunda, kim olduğunla barıştığında ve kendi değerlerine göre özgün yaşadığında doğal bir mıknatısa dönüşürsün. Bu süreç ucuz hileler veya manipülasyon teknikleriyle ilgili değil. İçten dışa doğru gerçekleşen temel bir dönüşümle, yani bizzat kendinin hayranlık duyacağı o adam olmakla ilgilidir.